Lucifer'ın çocukları bunlar. Kim gelirse öldürdüler. Bütün peygamberleri katleden bir yapıdan bahsediyoruz. 5-6 yıldır olmaz denilen her şey oluyor. Bir dünyalar savaşına gidiyor iş. Dünya savaşına gidiyor. Dün İran'da yine Baal putunu yaktılar. Baal ne? Tanrılara çocuk kurban etme. Epstein çok önemli bir kırılma noktasıydı dünyada. Çok önemli bir yapının kesişim noktasıydı bu James Adası. Hepsi işin içindeymiş. Hiç bize şimdi bu saatten sonra kimse ya bunlar da komplo teorisi demeye kalkmasın. Savaş bu yüzden mi çıktı? Bu karanlık sırlar yüzünden. Burası çakmak taşı. Dubai'nin şu son zamanlarda gördüğümüz hali normal bir hal değil. Bu kadar çok hedefe konmasının sebeplerinden biri de belki de Epstein vari şeylerin yaşanıyor olmasıdır. Yani O kafası kopuk piramit, bütün kafalar bizde, bütün kafaları biz alırız, bütün yapıları biz yönetiriz. Biz kurarız. hani deniliyor ya bir sonraki hedef Türkiye mi? Hedefleri olabilir söz mahiyetinde. Lakin gerçeklik o değil. Türkiye için tehditleri nereden görüyorsunuz Dört yani? bir taraftan görüyorum. Dört bir taraftan. Sanki düzen artık tepe taklak oluyor gibi. Çok az zaman kaldı. Bunu anladın. Anlamadın, sen de karanlığın içindesin. İş buraya doğru gidiyor. Efendim merhabalar. Ferdan Yıldırım YouTube kanalında elimde şahane özenle yazılmış bir kitap var. Yanımda da en sevdiğim isimler, sizlerin de en sevdiği isimler var. Hakan Demir'den başlayalım. Araştırmacı yazar. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onu ben gördük. konuk gibi görmüyorum. O benim kardeşim. Türker Akıncı. Birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş Elimde bulduk. sizin yazdığınız kitap. Epstein Karanlık Sırlar. Lütfen arşivinizde bulunsun. Çünkü dünyayı ilerleyen dönemde de anlamak adına bu kitaba ihtiyacınız olacak. Tam da savaş bu Epstein'le Karanlık Sırlar sebebiyle mi çıktı? Hanginiz başlamak isterse? Hakan Hocam büyüğümüzden başlayalım. Söz büyüğündür. Evet, Söz büyük. Şimdi Epstein çok önemli bir kırılma noktasıydı dünyada. Daha önce başlamış bir süreç ve hep beraber aslında ekip olarak çok takip ettiğimiz bir süreçti. Yani tüm yayıncı arkadaşlar, Türkiye'de bu konuda yayın yapan tüm değerli isimlerin takip ettiği bir süreçti. Dolayısıyla Türkiye'nin çok önemli araştırmaları, üstüne bizim katkılarımızla birlikte sürecin gelmiş olduğu, özellikle 1990'lardan itibaren bugüne kadar akan yapı ve gideceği, evrileceği noktalarla ilgili önemli analizler yapıyorduk zaten yıllardan beri. Savaş bu yüzden mi çıktı? Bu Karanlık Sırlar yüzünden. Burası çakmak taşı. Fitil de ondan sonra başka sebeplerle ateşlendi ama bu hazırlık bir taraftan işin Mossad tarafından hazırlanan yapı, dünyayı yöneten o çok önemli tabir edilen o çöplük aileler ki İngiltere merkezli, işte Avrupa ve Amerika ağırlıklı merkez tutmuş olan ailelerin içinde bulunduğu, ellerin içinde bulunduğu şebekeler, örgütler ve arkadaki istihbari kuruluşlar tarafından yapılan bir hazırlıktı aslında. Çok büyük bir hazırlıktı. Bir taraftan dünyayı yönetmek üzere tayin edilen liderlerin seçimi, bunların ön elemeleri, analizleri ve sonra onların ensesinden tutacak dosyaların oluşturulmasıyla ilgili görseller, kirli dosyaların oluşturulmasıyla ilgili çok önemli bir yapının kesişim noktasıydı bu James Adası, St. James Adası. Ama sadece orası değil. Çiftlik var. Değil mi? Paris'te. New York'ta zaten New York'ta. kadınla beraber yaşadıkları mülk var. Paris'te bir mülk var. Zaten bu adadaki mülkler var. Ama ben şöyle düşünüyorum Türker. Epstein tek başına değil, Epstein'ler olduğunu düşünüyorum ben. Adı farklı olabilir ama bu yapıyı farklı noktalarda da kurmuş olabilirler mi? İstihbarat örgütleri sadece tek bir atı oynamaz. Muhtemelen yaptıkları sadece tek bir at değil. Dubai şehrinin bu kadar çok hedefe konmasının sebeplerinden biri de belki de Epstein vari şeylerin yaşanıyor olmasıdır. Yani Dubai'nin şu son zamanlarda gördüğümüz hali normal bir hal değil. Evet, İran orada işte Oracle gibi, Citibank gibi sadece özel nokta atış yerleri hedef alıyor. Ama Dubai'deki yaşam stillerinin de farklılaştığını hepimiz duyuyorduk. Şuraya geleceğim yani. Epstein'e sadece oynamış olamaz. Ki bunun için hep Mossad deniliyor. İşte arkasında Mossad var deniliyor ama sadece Mossad'la da olacak iş değil bunlar. Yani orada Amerika'da bir St. James adasında olacaksınız. CIA'nin haberi olmayacak. Böyle büyük bir organizasyon çevireceksiniz. Üniversitelere gideceksiniz. Medyaya sirayet edeceksiniz. Her yere sirayet etmiş çünkü öyle böyle değil. Ama bunda sadece Mossad var arkasında diye de açıklayamayız. Bu savaşa gelecek olursak da bu savaşta da Epstein'le başlayan, evet hocamın dediği gibi, çakmak taşı oradan başlıyor. Ama tabii ki Epstein görünümünün arkasında petrol amacı, ülkeyi
kontrol etme amacının nasıl ilerlediğine şahit oluyoruz. İşte Trump bir süre verdi. 48 saat dedi. 48 saatin dolmasına 2 saat kala dedi ki biz anlaştık. Pakistan bizi buluşturdu dedi. Muhtemelen Pakistan buluşturmadı. Pakistan'a bizi buluştur diyen Trump çünkü. Yani Pakistan tutup da hadi ben sizi barıştırıyorum. Bu zamana kadar birçok ülke barıştırmak istedi. Niye olmadı? Tabii. Ya da ateşkes yapmak istiyoruz. Çünkü Trump sıkıştı. Bence adam yenildim Şimdi- diyemiyor. Öyle bir narsizm Var söz konusu orada. ki bünyesinde. Yenildim diyemiyor. Öncesinde de şöyle diyeceğim, bir medeniyet yok olacak diyor. Parmak gösteriyor. Dünyayı böyle bir diken üstüne tutuyor. Sonra anlaştık, hep yaptığı Hep şey. ölüm sıtma mevzusu. Aynen. Şu da var. Şunu da ilave edelim Ferda Hanım. Şimdi bir dünyalar savaşına gidiyor iş. Dünya savaşına Gidiyor mu? gidiyor. Şimdi işin doğu kıyısında kıtalar savaşı diye geçer bizim kadim öğretide. Çin'le Amerika'nın içinde bulunduğu o kutuplaşmaya başladı ve kutuplaşmanın yoğunlaştığı çok yoğunlaştığı bir dönemdeyiz ve 2030 itibariyle Çin'in ekonomik olarak çok öne geçeceği bir evre burası. Şimdi Trump tabii ki bir narsist bir karakter ve bir psikomanyaktan bahsediyoruz burada. Yalnız bu karakterin arkasındaki Amerikan derin devletini unutmayalım. Şimdi bu hadiseler başlarken önce Venezuela ve dünya petrolünün %20'sine Amerika çöktü, el koydu. Venezuela petrolü nereye gidiyordu? Çin'e gidiyordu. İran petrolü nereye gidiyor? Ağırlıklı olarak Çin'e gidiyor. Çin'i besleyen alan burası. %20 de orada var. Toplam rezervin %40'ı dünyada petrol yönetmek demek, dünyada enerji yönetmek demek. Dolayısıyla Çin'i bloklayacak en önemli alan da orası. Şimdi Trump'la birlikte bu süreç devam ederken Netanyahu'nun manyaklıkları ve o hayali ve hiçbir zaman ulaşamayacağı o arz-ı mevut hadisesi başlarken bir taraftan da Amerikan derin devleti aslında bu sapkınlarla birlikte Çin'in üzerine yürüyecek ve Rus'u nasıl Ukrayna'yla bloklamaya çalıştı. Çin'le Afganistan-Pakistan hattı ile beraber devreye girip karadan onu kesip denizden petrol naklini de İran'ı da bloklayıp keseceğini planladı, öngördü vesaire. Ondan sonra bu filmi ne zaman başlatacağım senaryolarıyla beraber Epstein öyle bir alandan girdi ki o girdiği zaman yaptığımız yorumlarda Epstein'in devreye sokulma projesinin içerisinde Çin Rus olabilir diye yorum yapmıştık biz o zaman. Yani hadise çok girift Çok ve girift. istihbarat örgütleri çok sarmal bir şekilde hareket ediyor. Ya tüm bunların sonunda amaç ne? Bu yapılar niye var? Bu savaşlar niye çıkarılıyor? Cevabını bu kadar yıldır yayın yapıyorsun, bulabildin mi? Bulabilmek çok zor. Sadece bir öngörü söylüyoruz hep. Şuradan geleyim. Trump Mayıs ayında Çin'i ziyaret edecek. Yani Mayıs ayına kadar ya bu işi bitirecek ya da hızlandıracağına şahit olacağız ama bence sönümlendirecek. Amaç ne diyorsunuz ya Ferda Yıldırım? Sanki düzen artık bu tepe taklak oluyor gibi. Yani işte o bildiğimiz her şey, o ezberler 2020'den bu yana böyle takla atmaya başladı. Bizler de buna şahit oluyoruz yani. İşte 5-6 yıldır olmaz denilen her şey oluyor. Bir Amerikan başkanının çıkıp bu kadar fütursuzca konuşması oluyor. Ya da İran'ın aslında bu kadar zayıf olmadığına şahit olup ama aynı anda devlet başkanlarının ölmesi. İşte İsrail'de acayip söylemler. Daha dün Amerika'da deniliyor ki Trump Yahudiler için İranlıları öldürecektir diyor. Her şeyi dine, her şeyi teolojiye bağlamalar. Yani eskiden mesela şu vardı 2020'den önce özellikle. Daha böyle sanki perde arkasında, kapalı kapılar ardında bunlar konuşulur. Çok aleni yapılıyor artık. Evet, hani o zaman derlerdi ki işte özgürlük, demokrasi, biz demokrasi getiriyoruz. Şimdi artık o söylemlere de Yok. gerek kalmadı. Çünkü hepsi zaten çöp söylemlerdi. Evet, öyleydi. Yoktu. Halkları kandırıyorlardı. Evet. Ama gerçi şu var. Trump hala Amerikan halkını kandırabiliyor. Yani Trump bugün çıkıyor diyor ki ben barışı getirdim ya da şunu yaptım. Amerikan Kendi halkının ilgisi kitlesini, yok ki. Evet, ama kendi kendi kitlesini kitlesini. oynuyor. Ve teolojinin bakın ne kadar çok dünyada artık Doğru. çok fazla yer edildiğine şahit oluyoruz. Dün Kesinlikle. İran'da yine Baal putunu yaktılar. Baal nereden çıktı? Epstein'den çıktı. Epstein Banka hesabının şifreli. adı Baal. Baal. Yani Hizmet ettiği yapıyı ortaya koyuyor değil mi o hesap aslında? Dünyayı chemtrail'le zehirledikleri sistemin kökünde de baryumlu alüminyum var mesela. Orada bile Baal vurgusu. Baal. Çok Semboller her yerde. Sembol Ya bak, hepsinde Baal var.
Hakan Hocam, sizden gayrı Türker'e burada seslenmek istiyorum izninizle. Estağfurullah. Çünkü biz onunla aynı yolda yürüdük. İnsanlar pandemi döneminde bizim söylediklerimize burun kıvırırken biz aslında birbirimize dayandık. Evet, Yalan mı? doğru. Komplocular, bilim dışısınız bilmem ne. Ama gerçekten çok sağlıklı. Ne söylediğimizi anlayan da muazzam uyanışa geçmiş bir kitle Çok. oluştu. Evet. Elimizde Mesela de bu hala konuda onlar var. vicdanım o kadar rahat ki. Kesinlikle benim de Senin çok de öyledir rahat. abla. Aynen. Çok fazla dün akşam da bir toplantıdan sonra alıyoruz. Lütfen ne olur daha açık anlatın ve sürekli Anlatıyoruz, anlatın. anlatmaya devam ediyoruz. Bizim o dönemde sembollerden falan bahsettiğimizde komplo teorisi bunlar diyorlardı. Şimdi diyorlar ki vay be dünyada neler oluyormuş. Ya şeye Çok göre günaydın demek istiyorum onlara. Yani bayağı Bütün şeyden dillerde. geliyor, evet. şimdi sistemi aslında görebilsel çok kısa 3-5 cümleyle. Selam Musa Çok Aleyhisselam. yalın anlatsanız sistemi. Sistem Musa Aleyhisselam devri 40 gün dağda kalır geldiğinde Semir hemen bir altından boğa heykeli yapıştırıp var ya aslında burada bu çok önemli bir sembol var. O Baal hep içerideydi. O 30 gün 40 gün bile dayanamayan bir kitle hep vardı ve hep ona inandı Evet. bunlar. Bu Lucifer'ın çocukları bunlar. Bunlar ne gelirse onlara katlettiler. Kim gelirse öldürdüler. Bütün peygamberleri katleden bir yapıdan bahsediyoruz. Yani şu oğulları diyemiyorum ben onlara. Çünkü o Değiller mi? değiller. Onlar Lucifer oğulları. Bak en baştan beri kurguyu o boynuzlu sembolle, o boğa kafasıyla, o Baal putuyla taptıkları aslında Lucifer, o şeytani yapı en baştan beri var. Ya zaten İnsanlık diyoruz ki tarihinden insan beri var. olan nasıl yapar bunu? Bunların en önemli nokta şu an zamanın en önemli noktasında bunlar devrede ve aktif ve faal olmak istiyorlar. Ve bu yaptıklarını bir inanca dayandırıyorlar kendilerince. Hep bir çıkış noktaları var. Biz Baal'ne tanrılara çocuk kurban etme. Evet. Yani en temizleyici. en sapkın şeye sapları kurban bağlıyor ediyoruz. bunu. Ama diğer taraftan Tarih da boyunca da bak, yapmışlar bu arada. buradan Tarih boyunca yapıyorlar. hep yapıyorlar. Buradan teolojiyle, inançla kendilerine bir dayanak bulup bence kendilerini de kandırıyorlar. Aslında hedefledikleri şeyler bambaşka. Yani işte orada diyor ki adam üniversitelere, Harvard Üniversitesi'ne sızıyor. Diyor ki şunu araştırıyorum ben diyor. İnsan ömrünü uzatalım diyor. İşte gidiyor orada iş adamından para alıyor. Silikon Vadisi'ne aktarıyor. Bill Gates'le görüşüyor. İşte Rothschild ailesinden para alıyor, yatırım alıyor. Yine Silikon Vadisi'ne yatırıyor. Aynen. Bilimsel araştırmalara gidiyor. Para kaynakları da hep konuştuğumuz Konuştuk tipler ya, değil mi? tabii. Şimdi ben o Bir de- yüzden çok vicdanım rahat. Kesinlikle. Rothschild derken dünyayı 5 ayla Bill yönetiyor Gates cümlesi derken. bugün belki makara yerine Ya geçiliyorken bu doğruymuş. İnsanların saygı duyduğu kuruluşlar Hı. tırnak içinde Hı. mesela 1944'te Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası kuruluşu ve doların Amerikan dolarının dünyada ana para olarak devreye girmesi. Şimdi bakıyoruz Uluslararası Para Fonu, IMF diyorsun. Dünya Bankası diyorsun. CFR diyorsun. Dünyadaki bütün politik sistemi yöneten bir teşekkül. Bilderberg diyorsun. Mesela İngiltere'de 1920'de kurulmuş inanılmaz bir yapı. Altına bakıyorsun. Yayınlanacak kitaplardan yapılacak filmlere kadar yönetilmiş. Her şey ailelerinde. Akademisyenler toplanmış, siyasiler toplanmış, kim iktidar edilsin, nereye götürülsün planlar yapılmış. Öyle bir organizasyon ki 1776'da Illuminati'nin Avrupa'da kuruluşuyla başlamış, 1785'te İspanya'dan kovuluşuyla devam etmiş, 1789-1790'da Amerika'da Washington'la anlaşarak Amerika'da devreye girmişler. Bir doların arkasındaki kopuk kafa piramitle beraber. Bak o kafası kopuk piramit ne biliyor musunuz? O kafası kopuk piramit bütün kafalar bizde. Bütün kafaları biz alırız. Bütün yapıları biz yönetiriz. Biz kurarız. Peki Her şeyi biz görürüz. sembollerini her yere böyle koymakta niye hiç çekinmemişler? İmza mı atıyorlar Göstere orada? göstere. Görünür olmak yapıyorlar. istiyorlar. Yani biz zaten buradayız diyor. Görünür olmak istiyor. Saklanmak Biziz istemiyor ki diyor, onlar. adam saklanıyor. Her şey ona göre oynuyor. Bill Gates'i de ona göre oynuyor. Türkiye'de mesela 15 Temmuz'dan önce FETÖ'nün Zaman Gazetesi reklamını hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur 9 ay muyuz? 15 gün önce. Sızıntı. Bak bu 9 sızıntı mesela. İnanılmaz. Bir bebeğin Bütün doğuşunu örgütler- anlatıyordu. Unutanlar için Bütün söyleyeyim. örgütler hep görünmek isterler. Hep kendilerini göstermek isterler ama Doğru. Gösteriyordu. göz önündedir her şey.
İnsanlar görmek istemez. Mesela Bill Gates dedin ya az önce Ferda Yıldırım. Ya Bill Gates'e tanrı gibi taptı bu insanlar Covid sürecinde ya. Ne Bill Gates'miş Bizim o. insanımız Neler da. neler söylendi. Zerk ettiniz. Zerk Ne Sonra kadar da sizi sevdiler. dinlemedik dediniz. Karısı diyor ki gitti diyor o adaya diyor. Oradan diyor hastalık kaptı diyor. Ya Evet. halbuki o kadar büyüttüğünüz, tanrı yerine koyduğunuz adamın hali bu. Ve diyor ki özür dilerim diyor. Şimdi özür dilemekle ilginç olan şey Amerikan yargısının hiç harekete geçmemesi. Mesela Bill Gates'in nasıl ifadesi alınmaz? Ne yaptınız orada da Ve siz? ne vakıflar Defalarca var gitmiş. Dünya Sağlık Örgütü'nün içinde. Her yerde. İlaç Ya sisteminin birbiriyle o içinde. kadar iç içe yapılardan İç içe bahsediyoruz ki yapılar, ben elbette detayları korkunç, üzücü, o kadınların, istismar edilen kadınların, çocukların başına gelenler insanın yüreği dayanmıyor. Evet. Ama bir taraftan da ben bunların ortaya çıkmasına seviniyorum. Çok kesinlikle. Çünkü anlamayanlar için turnusol kağıdı oldu Kesinlikle. Epstein meselesi. Kitabın 144. sayfasında da inanılmaz iddialar var. Bunlar satanik ritüel mi yapıyorlardı? O Yapmazlar mı? adadaki tapınakta. Tabii. Kanıt ne Şimdi bizim son ve dönem, amaç ne? bizim son dönem kliplerde, Türkiye programında da çok anlatıldı. Hı hı. O fincanda Biz klipçi başı olduk ya programlarda Karaçay maalesef. çocuklardan başla. Bizde gösterilen kliplerden başlıyorum ki daha Anlaşılsın. Geriye doğru sar. Hı hı. Hep çocuk figürleri, kız çocuğu figürleri, kan içinde çocuklar, oyuncaklar kana bulanmış vesaire. Ve bir de bunu Şimdi al sanat bunu- adı altında yapıyorlar ya. Sanat bu canım, ne var ki? Siz de çok kötüsünüz. Ya çok fesatsınız falan diyorlar bize. Bunun yapımcısı, ailesi yok mu, yapımcısı yok mu, yayıncısı yok Ya mu? bir moda İnsanlara devinin bunları- içine soktular fotoğrafları, hatırlamıyor musunuz? Evet. B ile başlayan Ya. moda devi. Ya şimdi bunu geriye doğru saralım. Diana'ya kadar gidelim. 2000'den önce gidelim. Lady Diana'nın mesela kendini artık bu katliamları görüp, bu kertenkeleleri görüp, bunların gece yaşamlarını görüp, bunların o çocukları nasıl kurban ettiği, nasıl kanını içtiği, nasıl etini yediğini görüp kendini dışarı attığı bir dönem nasıl öldürüldüğünü Bu hatırlayalım. yapımı öldürdü Ha, bu Diana'yı. yapı öldürdü. Kraliyetin içinde, burada da anlattık. Sonra ifşa olan çok isimler buradan geçmiş. Bunların hep ortak özelliği anlatırken insanın içi parçalanıyor. O kız çocuklarının Ama nasıl Aman. feryat ederek aman çok aman ne olur girmeyeceğim ne olur mesela. evet girmeyelim. Yani Bu videonun da izlenmesi için bazı detaylara da dikkat edelim. Tabii. Şimdi Mecburuz. Biz kitapta da girmedik. Girme. Evet. Şunu söyleyelim. Burada ritüel dediğimiz o işte az önce Türkan anlattı. Baal tanrısı yani o Lucifer, o iblis, o şeytana tapınma sırasında insanın en değerli, en temiz kısmının ona kurban verilmesi. Bunun özünde bu var. Bu Binlerce yıldan beri bunu yapıyor. evet örneklerini de zaten yayınlarımızda hep ortaya koyduk. Türker bu adama, bu sapığa Kabe örtüsü hediye edilmiş. Sonra biz o hediye edilen Kabe örtüsünü ayaklar altında gördük. Bu İslam dünyasına mesaj değil de ne Allah aşkına? Daha ne olabilir ki İslam dünyasının ayağa kalkması için? Ama İslam dünyasını da eleştirelim yani. Hiçbir şeyde ayağa kalkmıyor. Çünkü ele Ve burada da- geçirildiler. Evet, ele geçirildi. İşte oraya götüren adamın nasıl ele geçirildiği ortada. Ne olduğu ortada. Ne yaptığı ortada. İşin ilginç yanı zaten bu. Mesela Epstein 2008 yılında 13 ay hapis cezası almış. Yine bu küçük çocuk ticaretinden girmiş. Sonra 2008'den 2018'e kadar 10 10 yıl yıl. boyunca 10 yıl. bütün iş adamları, bütün akademisyenler, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin o Kabe örtüsünü veren adam, çok önemli bir şirketin çok önemli bilmem nesi, buna çok iyi davranıyorlar. Yani hiç mi bakmadınız? Görmüşler. İçeride nasıl Bill bir Gates de yapı var? görmüş, hepsi görmüş. Bile bile, göre göre bu Epstein'le yol yürümeye devam etmişler. İslam dünyasının ayağa kalkması için daha ne olması lazım ki? Ya Kabe örtüsü öyle, Epstein'e verildi öyle. Gazze mevzusunu bazı İslam ülkelerinde konuşamıyorsunuz Allah aşkına. Yani gittiğim bazı ülkelerinde, İslam ülkelerinde konuşma dediler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şeyde- İspanya hepsinden daha Müslüman bir İspanya ülke. delikanlı bir ülke. İspanya Ben çok delikanlı. Barcelona'da sokaklarda Gazze bayrakları gördüm her Aynen. yerde. Yani İslam'ın harekete geçmesi, İslam'a kalkması için önce İslam olanların bir yukarı çıkması lazım. Şimdi içimizde öyle bir yapı var ki içimizden kastımız 30 milyon kilometre kare, 40 milyon kilometre kare alandan bahsediyorum. 60-70 ulustan bahsediyorum. Bu İslam geleneği yayılmış bir durumda. Osmanlı'dan sonraki dönemde çok parçalanmış bir durumda ama içeride öyle önemli yerlerde öyle serpiştirilmiş bir Çok. yapı var ki, kuvvetli bir yapı var ki bizim ülkemizde de var bu. Diğerlerinde çok daha yoğun olarak var. Yani kafalar hep onlarda. Ya ben burada canlı şahit olarak mesela sabah namazında imamın hemen arkasında 30 yıl boyunca saf tutan
çok önemli bir İslam ülkesinin Merkez Bankası Başkanı, ismini vermeyeceğim, Yahudi olduğu 30 yıl sonra anlaşılıyor. Ve bu ana sisteme hizmet ettiği anlaşılıyor. Her yerde. Kafalardan bahsediyorum. Bak her yerdeler diyerek de onları böyle yüceltmiyorum. Sakın Heh, yanlış. evet. Onu yapmıyoruz. Hayır, o güçten korkmuyoruz. Evet. Yenemediklerini de gördük. Gördük ve bunları işte Ama açığa söylemeye çıkarmamız çalıştığım ve şu, bulmamız öyle bir lazım. sistem ve yapı kurmuşlar ki hiç beklemediğin yerlerde, beklemediğin şekilde karşına çıkabiliyorlar. Yani oraya çok iyi değindin Ferda Yıldırım. Epstein'i de böyle gözümüzde, izleyici de biz anlatırken, kitap okurken de abartmasın yani. Hani bu adam her şeye mi kadir? Hayır. Bu adam bu işleri yapıyorsa zaten sapkının biri. Neye kadir olabilir de? Sistemi kurarsanız, sistemin her Sistem yerinden oyunculardan destek verirseniz en aptal adamı bile bir yere getirebilirsiniz bence. Karşınızda bir de arkanızda istihbarat da varsa Tabii. çok daha rahat Yansır. ilerlersiniz. Bizde bunun yansıması yok muydu? Bize de Çengelköy'de filmler çekilmedi mi? O filmler ve eserler durmuyor mu hala? Çok şükür zamanında tedbirler alındı. Anladınız kimden bahsettiğim. Burada bu yapının çok benzeri uygulanıyordu. Kurdukları örgütler ve yapılar dünyada birbirine benziyor zaten. Benziyor. Hep aynı tuzakları kuruyorlar. Evet. Yani tek elin onları yönettiği detaylara indiğinizde o kadar ortadaki. O da Her gerçek şey iş Ferda gözümüzün Yıldırım. önünde oldu. Her şey gözümüzün önünde. Şimdi- O anlı şanlı denilen holdingler, anlı şanlı iş adamları hepsi işin içindeymiş. Hiç bize şimdi bu saatten sonra kimse ya bunlar da komplo teorisi demeye kalkmasın. Gerçekten bozuşuruz artık. Yani gözümüzün önüne sokuyor adamlar. Bill Gates diyor ki ben defalarca adaya gittim kardeşim diyor. Ne yaptığı belli değil. Hala Bill Gates'i kutsama. Bizde o var. Bilim tapıcılığı, batı tapıcılığı. İşte biraz böyle farklı görsünler. Aa çok cool. Sanat dünyasında bile öyle bakış açıları. Bu sanatçı çok şey. Halbuki sapın teki çıkıyor mesela o sanatçı. O bu şeyden kurtulmak lazım. Biraz o farklı bakmak lazım biraz. Dünya Biraz onu çok sağlamaya değişti. çalışıyoruz. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Artık bu son gelişmeleri üst üste koyup değerlendirme yapmayanlar, dünyanın gideceği yeri kestiremeyenler bence sistem dışı kalır. Evet. Ve gelişmelerin çok gerisinde kalır. Şu an savaşın içindeyiz. Kesinlikle Bundan bir sonraki savaş. dönem- Ve bu savaşın bugünlerin geleceğini de hep söyledik. Evet. İçinde bulunduğumuz savaşın adını koymak adına soruyorum. Türkiye'ye ne olur sorusunu tam burada sormak zorundayım. Orada çünkü adamlar evet İran'ı deviremediler ama hayallerinden de vazgeçmediler. Bizi bu anlamda ne bekliyor? Ben burada bir Sen başla hocam. saptama Ben devam yapayım. edeyim. Sen çok güzel bir yere geleceksin çünkü Hissettin sen. hissettim. Şimdi Yürekleri sus yapacağım ben. inşallah. Şimdi ben de onunla ilgili bir giriş yapacağım. Hani konuşuluyor ya işte Nil'den Fırat'a kadar arz-ı mevut yapacağız. Yani. Tamam. Konuş sen. Şimdi İran'la başladı. Bak. İran'ın ben 2010'larda çok 2-3 yıl üzerinde çalıştım. Cevat Horasani'nin 1950'lerde hazırlamış olduğu bir külliyat var İran'da. Biz onu buraya çok zor çektik. Türkiye'de bununla ilgili araştırmalar yaptık. İran sonuçta Ehl-i Beyt'e sahip çıkmış. Bak şöyle bir durum var. Peygamber Efendimiz Arapça konuşuyordu. Arapça konuşmayan, Farsça konuşan ve Türkçe konuşan iki yapı şu an Ehl-i Beyt'e ve aslında Peygamber Efendimizin anlatmaya çalıştığı İslami yapıya en yakın ve sahip olan yapı şu anda. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Tamam. Biz. Nereye varacağız buradan? Buradan şimdi İran'la başlayacağım. Türkiye'de Türklerden başlayacağım. dinleyelim. dinleyelim. İran hani onların arz-ı mevudu var şöyle böyle vesaire ama Evet, evet. İran'ın bir planı var son 40 yıldır üzerinde çalıştığı ve kadim külliyata dayanan bak elde çok önemli bilgiler var. Belki o bilgileri biz de yayınlayacağız. Bir kısmını yaşandıktan sonra yayınlayalım ki ya yine Yerini bulsun. Yerini bulsun. İran'ın da bir planı var. İran'ın uyguladığı planın bizle ortak çok fazla ayağı da var. Sonunda birleşeceğimiz alan biz İslam'ız. Hep beraber İslam'ız. Biz ona diyor muyuz sen Ortodoksun, Katoliksin, Protestansın, Tıtsın, öğrenci, Hristiyan. Onların gözünde biz neyiz? İslam'ız. O Haçlı kimle savaşıyor? İslam'la savaşıyor. O Siyonist kimle savaşıyor? İslam'la savaşıyor. Sonunda gelecekleri kapı kim? En sonunda işte burasıydı, İran'dı, Türkiye'ydi vesaireydi. Onlar gelirken, şunu söyleyeceğim hemen Türkiye'ye bakacağım. Onlar gelirken bu taban planı yok muydu? İran'ın çok büyük bir planı vardı ve uyguluyor ve çok da uygulayacak içeriye doğru.
Suud da doğru da uygulayacak. Alandan bahsediyorum. işler ülkeye değişecek değil. yani. İşler değişecek. Hicaz'dan bahsediyorum. Aslında o coğrafyadan, o Dubai'den, o Bahreyn'den vesaireden vesaire. Çünkü çok fazla içeride yapı var. Zannedilmesin ki bu adamlar arz-ı mevdu çalışıyor. Bu tarafta da çalışma Yeniden derinden aşkı göçmekle çalışıyoruz. devam ediyor. Şöyle ama şimdi İran herhalde bir 15-20 yıllık planları biraz suya düştü. Yani biz İsrail ve Amerika'ya karşı tabii ki İran'ın yanındayız. Bu tartışma konusu dahi değil. Elbette değil. Ama Yani. İran'ın Suriye'de yaptıklarını da unutmuyoruz. O kafamızın bir köşesinde. Şimdi İran'ın bölgedeki hakimiyet, vekil güçlerle bölgedeki hakimiyetinin ben bir 10-15 sene o geriye dönemeyeceğini düşünenlerdenim. Real politik açıdan. Şunu bir cümle ilave edeyim sana. İran'ın içinde bak düne kadar bize atılan füzelerin Mossad tarafından atıldı. İran içinde inanılmaz bir İsrail Mossad yapısı vardı. Bunu ayıklamaya çok çalıştılar. İnşallah ayıklarlar. Bak bu bizim içimizde de çok var. Biz de çok uğraşacağız. Bizde de çok hadiseler yaşanacak. İnşallah böyle aklı selim ve kazasız belasız buraya İnşallah. geçelim ama bu girmiş yapı Dünkü vardı. mesela bunun bir örneğiydi. Bir örneği. Konsolosluk önünde resmen bir provokasyon Evet. izledik. Kahraman polisimiz, hepsine selam olsun. Şöyle yani Türkiye hani deniliyor ya bir sonraki hedef Türkiye mi? Hedefleri olabilir söz mahiyetinde. Lakin gerçeklik o değil. Aslında kader Türkiye'yi biraz daha güçlü olmaya itiyor. Şimdi İran yıkık bir İran. Kendi kendini kolay Yaralı. hemen toparlayamayacak. Yaralı. Suriye yeniden toparlanan bir Suriye, Türkiye'nin hamli. Irak yine Türkiye'nin yanında olmasıyla beraber yükseliyor. İşte aşağı doğru inin, Lübnan yine karışık ama yine Türkiye ve Suriye yanında olacak. Afrika, Kuzey Afrika'ya inin, Libya yine Türkiye'nin yanında olabileceği bir süreç. Yukarı çıkın, Rusya ve Ukrayna yine Türkiye'nin, işte bakın Zelenski Türk uçağıyla, Cumhurbaşkanımızın uçağıyla Suriye'ye gitti hafta sonu. Kaymakam Cumhurbaşkanımızın karşılamayaydı, uçağı- iyiydi yani. Zelenski indi, burada da Bağcılar Kaymakamı karşıladı. Götürüldü de diyelim ona. Bu arada Bunu kaymakamın kullanmaz. neden karşıladığını söyleyelim. Yani o ilin en büyük mülki idare amiri karşılar normalde. Vali Ya de. tamam da orada Ama bir mesaj vali var yoktu. yani. Evet. Valinin en şeyi verdiği kişi. Türker'cim yani bir Karşıdan da mesaj Bağcılar vardı, şimdi Kaymakamı. eğri oturalım da hatta dua etsin, muhtarla karşılaşmak Muhtarla karşılaşıyor. diyorum ben. Yani şey çok enteresan ama yani Bağcılar Kaymakamı'na karşılattırıyorsun. Sonra bir de kendi uçağıyla Suriye'ye bir git hele. Bir bak He. bakalım görüş ticari açıdan diyor. Cumhurbaşkanımızın uçağıyla gitti Suriye'ye. Bak oyun kuruyor yani Türkiye. Evet. Ya oraya Tabii, geleceğim. tabii, oraya Şimdi geleceğiz. bu ülkeleri neden teker teker saydım? Real politik demek hiç sevmiyorum ama biraz real politik olarak baktığınızda olaya bu ülkelerin hepsi aşağı doğru giden enerjileri var. Türkiye'nin ise Suriye ile beraber yukarı doğru giden bir enerjisi, dünyada, Avrupa'da yukarı doğru giden bir enerjisi var. İsteseniz de istemeseniz de. Yurt dışındaki adam şöyle bakmıyor. Aa bu AK Partili, bu CHP'li diye bakmıyor. Türksün sen. O şey çok önemli. Sen Türksün kardeşim. Türker. O Bitti. isteseniz de istemeseniz de altın çiziyorum. Evet, isteseniz de istemeseniz de. Sen Türksün kardeşim, A partisi B partisi yok. Bu kadar seni buraya doğru itiyor. Sonra biz bunu söyleyince diyorlar ki sen şöyle düşünüyorsun, böyle düşünüyorsun. Ya kardeşim biz devletin, Türkiye'nin güçlü olması için düşünüyoruz. Ama şöyle biraz kafanızı kaldırıp baktığınızda zaten etrafın ne kadar yangın yeri olurken senin sapasağlam ayakta durmanın sebebi ne? Tesadüfen mi duruyorsun? Bazıları da diyor ki ya işte Türkiye. Ya kardeşim tesadüf değil bunların hiçbiri. Orada çok Ya iyi sen bir şimdi diplomasi var. bir- Diplomasi sayesinde ayakta duruyorsun. Türkistan'a git. Urgenç'e git Özbekistan'a. Nasıl bir kardeşlik? Nasıl böyle otur ağlarsın ya? Çünkü kardeşin o senin. Tabii. Yüzyıllardan bin yıl. Ayıran da aynı yapı, aynı kafa. İran'la aynı. Ayıran da o, araya Ayıran da o, sınırları tabii. koyan, dilini öyle. değiştiren, Şunu dönüştüren. söyleyeceğim bak, çok önemli bir yer var. Bizim aşağıda Şah İsmail'le vesaireyle işte İran'la kapışmalarımız, etmelerimiz. Yine bu nifak Mutlaka. tohumlarının Balkanlara meselesi. baksanıza hocam. Balkanlar nasıl bir o tohumsa yani kaça bölündü? İşte geçen gün Türkiye-Kosova maçı oynanırken diyorlar ki Kosova'da kimler yaşar? Söyleyeyim ben size, Arnavutlar yaşar Kosova'da. Ama Arnavutlukla orada yaşayanları hepsini parçaladıkları Hayır, için tabii. Kosova ayrı bir şey oldu. 1389 Diyor, ya. Kosova'da kim yaşar ben bilmiyorum, hiç duymadım diyor genç çocuk. Çünkü sosyal zaten medyada. parçala, böl, yönet taktiği tabii. hala Var. ellerinde, en geçerli akçe diyebilirim. Kesinlikle. Peki şunu sorayım. Ben sizin aksinize, belki de benim gibi düşünüyorsunuz, bilmiyorum. Tehdidin aşağıdan değil de biraz yukarıdan, o silahlandırılan küçük kardeşlerinden, bizim komşudan gelecek gibi
bir hissiyat Yunanistan'da var. mı? Evet. Batı'dan diyorsun. Tabii, Yani bu tabii, kadar orada durduk hazırlık yere var. silahlandırmış olamaz. Evet, anladım. Acaba diyorum işte İsrail adına Türkiye için bir tehdit var gibi gösterip yukarıdan mı acaba bize bir oyun kuruyorlar? Yani Mı? mümkün ama Batı yani Avrupa kötü zamanlardan geçiyor şu anda Hı hı. Avrupa. Avrupa'da bir lider yok. Avrupa'da bir dirlik yok. Hani böyle söyleyince de yine kızıyorlar ama Avrupa'da askeri ve yönetim anlamında sıkıntılar var. Toplum iyi. Toplumda çok sıkıntı yok. Ama o yüzden Yunanistan'dan da gelebilir belki evet bir B Bir planı, C şanslarını planı deneyebilir. olabilir. Küçük kardeş Ama yakın orada zamanda tutmuyorlar mı İsrail- zaten? Yakın zamanda olacağını düşünmüyorum. İsrail çok silahlandırdı adaları vesaire. Orada bir İsrail'in bir konu ada var. alacağı söyleniyor. Yunan adası Öyle satın alacağı söyleniyor. söyleniyor mesela. Ya orada bir Öyle bir mavi şey var. beyaz ittifak bir rüya var yine. Güney Kıbrıs'ta da bir hareket var. Orada maalesef Mısır'ın onlarla yaptığı işbirlikleri ki onların da yine düzeleceğine inanıyorum gelecek günlerde. Türkiye için tehditleri nereden görüyorsunuz Dört yani? bir taraftan görüyorum. Dört bir taraftan. Çıkarız Allah'ın Bu izniyle ya. çıkarız. Allah'ın Şunu izniyle. hayal ediyor muydunuz hiç? Çıkarız. Bundan bir sene, Ya bu bir buçuk kadar sene yangının önce, içinde yeşil olarak devam ediyoruz. bir buçuk sene önce ben size desem ki Suriye'de Esad gidecek. Hem de sadece 10-15 gün içinde gidecek. Bütün Suriye'ye Şara denen biri çıkacak, alacak. Türkiye'de onun yanında olacak. Ya Gülerdik. gülerlerdi. Muhtemelen herkes gülerdi. Sonra o tepelerde o oturup yüzden çay içeceğiz. ha, o oturup Emevi Camii'de yani namaz kılacağız. namaz kılacak. O biraz suistimal edildi ama o durum. Biraz etkili. Onu hiç karıştırmayalım. Evet. O yanlış bir cümleydi bence. Ve çok erken edilen bir cümleydi. Çok erkendi. Bir de zaten cümleyi eden de diyor ki ben aslında öyle demedim de öyle şey gibi oldu ya. Aslında öyle demedi ya. Şeyin Marie Antoinette'in ekmek yoksa pasta Pasta yesinler yesin. efsanesine dönüştü o. Peki tekrar Epstein'e bir döndürüyorum olayı. Şimdi öldü mü sizce? Ben ölmedim. Bence de ölmedi. Ölmedi. Biz Türkiye programında Ürdün, İsrail oralarda geziyor diye verdik. Evet. Ürdün, İsrail. Bir bilgi ulaşmıştı. Ürdün olabilir. Ürdün Sahibine olabilir. geri dönmüş olabilir yani. Peki bu kadın Ghislaine Maxwell kız arkadaşı babası zaten şaibeli bir medya imparatorluğunun başında. Mossad'la ilintili hatta şaibeli bir tekne kazasında kendi teknesinde hayatını kaybediyor. İlginç. Sonrasında işte Amerika'ya gidiyor Ghislaine Maxwell. Önce sosyete diye tabir ettiğimiz daha yüksek profilli insanların arasına giriyor ve bu adamla orada işbirlikleri başlıyor. Tuhaf bir ilişki. Şu an bu kadın hapishanede. Bunun yargılamasından bir şey çıkar mı? Çıkacağını umut ediyoruz en azından. Çünkü Şu ana kadar. bu zamana kadar sadece çok ilerlemedi. İlk dosyadan ilerliyor hala Amerikan yargısı. Yani ölümünden sonraki dosya üzerinden ilerliyor Epstein. Şu son çıkan maillerle ilgili hele hiçbir şey yok daha. Yok ya. Yani Maxwell'in Nasıl? içeride olmasının Dünyada sebebi mailler kıyametin değil. kopması gerekir, kopmuyor. Nasıl Kopmuyor. kullanacaklarına bakacağız. Yani 3000'den fazla mail sızdı. Yine hiçbir şey olmadı. Maxwell de o yüzden bu maillerle alakası yok şu anda. O ilk dosyadan girdi. Yani ölümünden sonra araştırmayla ilgili girdi. Bir şey çıkar mı? Ya işte belki 3-5 sene daha içeride kalır gibi duruyor. Bakın bir put daha kırıldı. Yine o da öyle bilir. Batı'daki özgür demokrasi, Heh. hukuk nerede? Ne oldu? Yok. Herkes işine geldiği Hiçbir gibi. zaman olmadı ki. Herkes işine Ya, geldiği yoktu. gibi. O yüzden hiç kimse Batı'da hukuk şöyle falan demesin bana ya. Aynen, aynen. Peki genetiği de meraklı bu. Niyeyse bu adamların şöyle bir altını kaldırdığında genetik, o genetikle ölümsüzlüğe ulaşma Tabii, çabası tabii. mı? Dava Siz onu orası. teolojik Tasarım olarak daha bebek. iyi. Tabii, Evet kesinlikle. anlatırsınız. Şimdi dünya sonrası yaşama inanmayan aslında tamamen materyalist bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Ruhsal hayat onlar için yok. Ahiret hayatları vesaire yok. Bütün davaları, maksatları o kaç tane kalp nakli yapıldı işte Rothschild'e. 3 tane kalp naklinden sonra 100 küsur yaşında. Oraya Evet. kadar direndi. Dünyaya kazık çakmak, çivi çakmak. Şimdi teolojik olarak hedefleri de ne Tanrı'nın krallığı dedikleri cennetin dünyada olduğu, en fazla 500 milyon insandan oluşacağı, diğer goyimlerin Hı hı. o hayvanla insan arası yapıların ki onlar bizler oluyoruz. Onlara köle olacağı, onlardan da ihtiyaç duyulan kadarının dünyada bırakılacak Lafını gibi. unutmasana. bir Trump hayalleri 2 gün var. önce, 48 saat önce bir muhabir diyor ki enerji santrallerini vurmak, köprüleri vurmak bunlar diyor insanlık suçu değil mi gibi bir cümle kuruyor. Onlar hayvan diyor Trump. Hayvan, Goyim. tabii. Bakış Goyim, açısı tabii. Aynen. Daha 48 saat önce Trump söyledi. Amaçladıkları Lafını bölüyorum hocam. 2030 Aynen. ve sonrası yeni dünya düzenindeki kafa da aynı kafa. aynı. Hedef de Yani o bizler köle, yersek bu oyunu tabii yemememiz lazım. yani Yemeyiz. en başta sormuştun ya Ferda Hanım. Ne yapacaklar, ne istiyorlar? Aslında yok etmek istiyor. İnsanı ortadan kaldırıp kendi o türünü dünyada etkin tür olarak diğer hayatta kalanları da onların hizmetkarı olarak burada yapılandırıp
sürmek, kendisi için kullanmak üzere bir plan içerisinde. Buna da ne olarak isimlenmiş? Tanrı'nın krallığı diyor. Böyle Orada. afilli Aynen böyle isimler, afilli değil mi? isimler, aynen öyle. Ah, Halbuki ne tanrıları ne inandıkları bir bir şey yok. rahmani sistem maalesef yok. Şunu düşünsenize, simülasyon mailleşmesi var. Covid simülasyonu. Yani Evet. Bill Gates ve Epstein arasında bir biyolojik silah olarak acaba bu virüsleri kullanabilir miyiz diye bir mailleşme var. Şimdi 2020'nin Mart-Nisan ayına gidelim. Hocalarımız yayınlara çıktığında dediğinde bunun simülasyonu yapıldı, bu bir biyolojik saldırı denildiğinde bize gülenler. Baksınlar şimdi o maillere Şimdi bakalım. izlesinler. Resmen planlamışlar, Bize bir de hayata da sarmışlar. geçirdiler. Geçirmişler. Denediler Ve ya, ve bizi başardılar. nasıl istiyorlar biliyor musun? Şimdi bizim çok kutsal kitabımız Kur'an-ı Azimşan. 114 sure. Hı. Bu Scientology ile ilgili Tom Cruise'un yaptığı filmin adı neydi? Bilmiyorum da zaten Çok o yapıya gösterildi. mensup. Şimdi orada kurban edilmiş şeyde Ha yatarken. gözleri tamamen kapalı. Ice White Ice- Shut. Film Aynen. konusunda Ferda Yıldırım, Bravo. Ferit Ersoy'un kulakları Hafızana çınlasın. da hayranım çocuklar. Şimdi o filmde öyle bir şey var ki bak nüans var ki yakaladınız yakalamadınız. Yakalamayan kardeşlerimiz için bir kesit oradan aktarmaya çalışayım. Şeyde yatıyor sedyede öldürülmüş, kurban edilmiş. Evet, evet. İçeri giriyor. 114 numaralı odaya giriyoruz. 114 sureden oluşan Kur'an-ı Azimşan. Bak Selma. Her Müddessir yerde. suresi 74 yanlış hatırlamıyorsam. Müddessir. Müddessir suresi 74 üzerindeki ana numara ve onun altında da ayağına da 19 iliştirilmiş. Şimdi Müddessir suresinde her şeyin üzerinde 19 vardır var. Bizim en önemli sembollerimizden biri ne o? Bismillahirrahmanirrahim 19 harften oluşan evet. yapı. 114 numaralı kapıdan girip Müddessir suresinin kodunu gösterip oradan da 19'u vermesi tamamen bizim inanç sistemimiz ve anahtarımız olan yapının kurban edildiğiyle ilgili bak Filme sembole dair bak. bak bu detayı ilk defa Filmi duydum. aslında böyle bir şey yapmak lazım. Bu filmi kare 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 kare. Şimdi bak anlatmak yeni bir lazım. televizyon programı fikri doğdu ona. Tabii o şey. haftaya hoca alayım da ben. Çünkü onun kafa durmuyor. Kitabı anlamda. bile gelebilir. Süper. Yapın izleriz biz de. O zaman son söz serbest satış. Kitaba dair de olabilir. Gündeme dair de olabilir. Türker senin son sözlerini alayım sonra Hakan Bey'den. Bu kitabı özellikle neden konuşuyoruz onu söyleyelim. Yani Epstein zaten pisliklerini yapmış. Ama dünyada böyle bir sistem var. Bu sistem şimdi Epstein olayı ortaya çıkınca ben tweet atmaya başladım. Birkaç arkadaş, Orhan Karaağaç mesela tanıyorsun. Evet. Beni aradı Taha Hüseyin Karagöz diyor ki abi sen herhalde şu anda taramalı tüfekle başladın taramaya. Çünkü yıllardan beri içimizde Kain gibi, tuttuklarımız, değil evet programda gösterdiklerimiz işte bu kitapta. Buydu yani. O yüzden daha uyanık olmak, biz iyi ki bildik demiyoruz. Keşke bunları bilmeseydik. Keşke. Ya da Bilmeseydik. biz biliyoruz hep bunlar da gibi yaşanmasaydı. tavrını da olmak istemiyoruz. Lakin bizim dikkatleri çekmeye çalıştığımız bir yer var. Bu yere ne olur insanlar daha Artık bu gözle bu evet, çerçeveden baksınlar. Dünya o zannettikleri kadar saf bir yer değil. Değil. Hakan Bey. Karşıdaki kuvvetin karanlığın ne olduğunu anlamak için çok az zaman kaldı. Yani bunu anladın. Anlamadın sen de karanlığın içindesin. İş buraya doğru gidiyor. Bu sebeple bu açılan dosyalar karşıdaki yapının ne olduğunu ifşa etmek üzere, anlatmak üzere önemli araştırmalar. Biz hazırladık diye demiyorum. Bolca da hazırlansın, çokça da anlatılsın ve karşıdaki zihniyetin bugüne kadar senin en sevdiğin sanatçı olarak şarkılarını dinlediğin, işte kliplerini izlediğin, resimlerine baktığın, bestelerini dinlediğin vesaire siyasi söylemlerini izlediğin insanların bu sistemin içerisinde nasıl var olduğu ve bu yapıyla birlikte aslında diğerlerini nereye götürdüğünün hikayelerinden bir tanesi bu. Bunu çokça anlatalım, çokça O paylaşalım. zaman bizi izlemeye devam edin diyoruz. Kanallarımızı, televizyon programlarına, kitapları okuyun değil mi aynı şekilde? Çünkü gerçekleri anlatmaya inşallah Allah izin verirse Hep beraber. devam Beraber edeceğiz. devam Sağlıklı edeceğiz. saatte İnşallah. olduğumuz Biz müddetçe. de çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Türker imzaladı. Hemen Ben başlıyorum, verelim. evet. İmzalasın Bir de şunu Hakan Bey ekleyeyim, de. Ferda Yıldırım'ın yanında olmak, onun kanalına konuk Canım. olmak bizim için bir şeref. Şerif, onur. Çok mutluyuz İyi ki bu konuda. varsınız. Sen de iyi ki varsın abla. Özel bir dostumuz, abla kardeş hukukumuz var. O yüzden burada olmak ayrı bir güzel bir duygu. Seviyorum sizi. Biz de seni çok seviyoruz. Kitabınızın da yolu açık olsun. Çokça okura ulaşsın. Ben de o sırada veda edeyim. Bizi izlediğiniz için hep olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.